Sevgili dostlarım, sizlerle birlikte bu video içerisinde dolar, altın ve gümüşe değineceğiz. Burada belirlediğimiz seviyeler var. Bu seviyeler üzerinde yukarı yönlü tekrardan zirve bölgelerini test eden bir dolar, gram altın, gram gümüş, ons altınla karşılaşabiliriz. O yüzden sizlerle birlikte bugün bu videomuz içerisinde bu kopuşların hangi seviyelerden gelebileceğiyle ilgili mesajlar ve bilgiler, haberler doğrultusunda paylaşacağız. İnşallah sizlere de faydalı olacak bir video izletebiliriz. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa sevgili dostlarım, kanalımıza beğeni ataraktan katkılarınızı da sunabilirsiniz. Bizi Avrupa'dan seyreden özellikle arkadaşlarımız mevcut. Arkadaşlarımızın hepsine de kanalımız aracılığıyla buradan hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca yorumlarını kanalımızdan eksik etmeyen arkadaşlarımızın hepsine de buradan çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Katıl butonumuz aracılığıyla bize katkılarını sunan arkadaşların hepsine de gene çok çok teşekkürlerimi buradan iletiyorum sevgili dostlarım. Evet, Erdal Gülcan selam demiş. Erdal, kanalımıza hoş geldi. Evet, yavaş yavaş arkadaşlarımız da toplanmaya başlamıştır zannedersem. Yayınımıza girebiliriz. Recep bu arada hoş geldin. Cemil Urgancılar hoş geldin, selam demiş. Evet sevgili dostlarım, dolarla yayınımıza başlayacağız. Ardından altın, gram gümüş ve ons altınla devam edeceğiz programımıza. Evet, bu arada arkadaşlarımız da artık yavaş yavaş toplandılar. Didem geldi, İbrahim geldi, Cengiz de geldi. Evet sevgili dostlarım. Evet, yayınımıza artık yavaş yavaş geçelim. 1 dakika oldu. Evet sevgili dostlarım, dolar TL kurunda bizler için biliyorsunuz FOMC tutanakları var. Bu FOMC tutanaklarında faizle ilgili sinyaller, beklentilerimiz dahilinde olacak. Bu sinyalleri sizlerle birlikte arayacağız. Bakalım FOMC'tan şahin mi yoksa güvercin mi bir tutanak açıklaması gelecek. Beklentilerimiz doğrultusunda arkadaşlar Fed'in tutanaklarından şahin açıklamalar yönünde beklentilerin çıkması. Bunu da geçmişteki FED açıklamalarından daha iyi anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan yüksek enflasyon, biliyorsunuz 7.02 7.03 civarlarında beklenen enflasyonun 7,50 civarlarında çıkması FED yetkililerinin daha hızlı bir şekilde ve daha gaddar bir şekilde faiz arttırımına gidebileceği yönünde piyasalar tarafından algılandı. İç piyasada bizlerin tarafından dolar TL kuruna bakacak olduğumuz zaman bu hafta 13.60 seviyesi, bakın şurada çizdiğimiz bölge 13.60 seviyesinde dolar TL kurunun güçlü bir dirençle karşılaştığı, daha doğrusu bu seviyeden bir satışlarla karşılaştığını hep birlikte görüyoruz. Dolar TL kuru için şirketlere biliyorsunuz Sayın Nebati'nin yapmış olduğu ve 17 Şubat'a kadar bir süre verilmişti. Şirketlerin döviz bozdurmaları yönünde. Şirketlerin döviz bozdurma oranları 4,8 milyar dolar civarına ulaşmış durumda. Fakat bizler dolar TL kuruna baktığımız zaman sevgili dostlarım, şu alan içerisinde özellikle şu üçgen, küçük üçgen içerisine baktığınız zaman dolar TL kurunda maalesef ki bu şirketlerin yapmış olduğu dolar satışları dolar TL kurunu bu üçgenin alt tarafına kıramamış durumda. Bu kırılım gelmediği müddetçe de dolar TL kurunda yukarı bu 13.60 bandı daha da sert bir şekilde zorlanmaya başladı bu son zamanlarda ve Fed'in özellikle 0,50 bas puan faiz arttırımı beklentisi içerisine piyasanın girmesiyle birlikte de bizler şimdi bugün itibariyle dolar TL kurunda 13.60 civarının yukarı yönlü denendiğini sizlerle birlikte izliyoruz. Yukarıda bizler için 13.60 üzerinde dolar TL kurunda bir 13.72 bölgesinde tekrardan bir direnç bölgemiz mevcut. Bu direnç bölgesi büyük bir ihtimalle dolar TL kurunda denenecek ve yukarı yönlü ataklarda 13.90 bölgesine doğru bizler dolar TL kurunun hareket ettiğini sizlerle birlikte burada izlemeye devam edeceğiz. Görüntü bu şekilde. Şimdi burada kopuşlar dolar TL kurunda nerede başlayabilir? Evet sevgili dostlarım, dolar TL kurunda bir formasyon ve bu formasyona sizlerle birlikte
dikkat çekelim istiyorum ve şuradaki formasyon. Bakın şurada bir formasyon oluştu. Bir filama formasyonu dolar kurunda oluşmuş durumda. Bunun alt tarafı 10.60 seviyesinden geçen bölge ve yukarıdaki filamanın kopuş olacağı bölgesi de 13.90 seviyesinden geçen alan içerisinde gelişmekte. Bizler için alt taraftaki bölge 11-14 seviyesi olarak kabul edilecek olur ise arkadaşlar, burada bir dolar TL kurunda 13.90 üzerine bir kopuş filamanın burada yukarı yönlü tetiklenmesine sebebiyet verecektir ve bu da dolar TL kurunda bir 16.80 denemesine doğru yukarı yönlü kopuşun başlayabileceğini bizlere gösteriyor. Bizler teknik olarak dolar TL kuruna baktığımız zaman buradaki formasyonu sizlerle birlikte takipte kalacağız ve bu filamanın çalışabilir olup olmayacağını sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Rusya-Ukrayna tarafında biliyorsunuz bir savaş gerginliği devam ediyor. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerini sürekli Rusya üzerine her an bugün yarın saldırabilir şeklindeki açıklamaları ve Rusya tarafından gelen bizler birliklerimizi geri çekiyoruz. Savaşla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil şeklindeki açıklamaları da hep birlikte izliyoruz. Bunları da gene altın videosunu değerlendirirken altın tarafına geçtiğimiz zaman sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Şumay'ın dediği gibi her gün demiş ayrı kaos var demiş. Evet, her gün bir ayrı kaos. Maalesef ki şimdi de Rusya-Ukrayna tarafında bir kaos, bir savaş çıkabilir mi yönünde beklentiler maalesef ki artmış durumda. Rusya süpersonik füzeleriyle ABD'ye gözdağı vermiş. Avrupa Birliği üyelerine gözdağı bugün gene verdi. Füzelerini biliyorsunuz gösterdi. Ve bunlarla birlikte Avrupa'da vuramayacağımız başkent yok şeklinde açıklamalar yaptı. Bu açıklamalara baktığımız zaman Rusya'nın acaba Ukrayna'ya bir saldırı yapabilme olasılığı var mı şeklinde teknik olarak düşünürsek Rusya'nın aklında ve niyetinde böyle bir durum olabilir sevgili dostlarım. Çünkü füzelerini çıkarması, bir gözdağı vermesi Rusya'nın aklında Ukrayna'ya girme yönündeki planlarının olabileceği oranının da oldukça yüksek olduğu kanısı bende yaratmış durumda. Diğer yandan piyasalara baktığımız zaman gıda tarafına baktığımız zaman gıdada bir %7'lik indirim yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu indirim açıklandı ve marketlerde bu %7'lik KDV indirimi uygulanmaya başlandı. Fakat bu indirimden sonra marketlerdeki fiyatlara baktığımız zaman sevgili dostlarım bu indirimlerin çok komik rakamlarda fiyatlara yansıdığı gözlerden kaçmıyor. Bunları sizler de görmüşsünüzdür. Evet, bu arada Suat da yayınımıza geldi. İstanbul nasıl Suat? Soğuk mu? Evet, bu arada İstanbul'daki arkadaşlarımıza da buradan çok çok selamlar. Ramazan Semerci de Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş. Kemal Kılıçdaroğlu hariç herkesin elektrik faturasını bir dakika bunu okuyayım. İndireceğiz demiş. Evet, bu arada Ramazan Semerci de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu hariç herkesin elektrik faturasını indireceğiz demiş arkadaşlar. Böyle bir açıklamada bulunmuş. Evet, elektrik faturalarında biliyorsunuz indirimler yapıldı. Bunların yansımasını yavaş yavaş göreceğiz tabii. İnşallah bu indirimler bir nebze de olsa bizleri biraz rahatlatabilir. Fakat indirimlerin o kadar beklentiler doğrultusunda çok çok fazla olabilme olasılığının da Enerji Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda mümkün olmadığı da görülmekte sevgili dostlarım. Çünkü enerji piyasasının çoğu özelleştirilmiş ve özelleştirilen elektrikte de firmaların çok fazla miktarda bir indirime gitme yönünde heveslerinin olmadığı da maalesef ki görülüyor. Bu arada dış borçlar açıklandı arkadaşlar. Özel sektörün dış borç ödemeleri bu yıl itibariyle 140 milyar doların üzerinde bir ödemesi var. Yani özel şirketlerin ödenmesi gereken bir 141 milyar dolar ve bunun kısa vadede ödenmesi gereken miktarı da 8 milyar dolara
yakın civarlarda seyretmekte. Yani özel sektör ve firmaların dolara ihtiyaçları bol bol gene 2022 yılı içerisinde olacak sevgili dostlarım. Bunlarda herhangi bir azalma görülmemekte. Bu yıllık borç oranının bu yıl itibariyle baktığımız zaman 3 milyar dolara yakın bir civarda azaldığı görülüyor. Fakat 3 milyar dolar gene uzun vadedeki borç olan 141 milyar doların yanında maalesef ki devede kulak sayılacak bir miktar. Evet. Şimdi dolar TL kuruna tekrardan dönelim teknik analizimize. Evet, burada gördüğünüz filama hareketi sevgili dostlarım yukarı yönlü kısada dolar TL kurunun her 13.60 üzerinde kalışıyla birlikte yukarı yönlü 13.71 ve 13.90 dirençlerine doğru bu hareketi yukarı kırabilir. Bu hareketin agresifleşmesi 13.60 üzerinde her kalışta dolar TL kurunu bu filamanın çalışmasına zorlayabilir ve dolar TL kurunda bir 16.80 denemesini getirebilir. O yüzden dolar TL kurunu izleyen arkadaşlarımız Fed'in tutanakları açıklanacak. Bu Fed tutanaklarıyla birlikte yukarıda 13.71 ve 13.90 seviyesine doğru kısada bir hareket izleyebiliriz ve onun ardından da 13.90 seviyesinin yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını çok yakından sizlerle birlikte izleyeceğiz. Aşağı yönlü bir ivmelenme henüz dolar TL kurunda böyle bir niyet görülmemekte. Aşağı yönlü hareketlerin genelde bir alım fırsatıyla da karşılaştığı gözükmekte. 13.60 üzerinde dolar TL kuru tekrardan güçlü seyrini maalesef ki devam ettirir arkadaşlar. 17 Şubat'ta yani son günde şirketler bir döviz bozma durumuna geçebilir mi? Böyle bir ihtimal son güne kalmış bir ihtimal de değerlendirilebilir sevgili dostlarım. O yüzden sizlerin de 13.60 altında 13.53 13.50 önemli olan 13.50 seviyesine dikkatli bir şekilde takipte kalmanız. 13.50 altında da 13.20 seviyesine doğru hareketler izlenebilir. Eğer ki bu hareketler son günde sertleşir ise, döviz bozdurmalar hızlanabilir ise. Altın tarafına geçtiğimiz zaman arkadaşlarımız altın tarafında sizlerle birlikte izlediğimiz teknik analizimiz geçerliliğini sürdürmekte ve bizlerin burada özellikle ons altın tarafında büyük kopuşun ve büyük boğa formasyonunun başlayabilmesi için yukarıdaki kuvvetli direnç bölgemizin yukarı yönlü kırılma şartımız hala geçerliliğini korumakta. Buradaki bölgemiz bizler için 1900 dolar seviyesinden geçiyor. Ons altın takip eden arkadaşlarımız için 1900 dolar seviyesindeki bu direnç önemli bir bölge olacak. Aşağıda ise şuradaki ilk küçük üçgenimizin geçtiği bölge olan 1837 hala bizler için önemli bir destek konumunda bulunmakta. Buradaki hareketlerin 1900 dolar seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü hareketleri tetikleyeceği yönündeki düşüncemiz hala devam ediyor. Buradaki de büyük kopuş 1900 dolar üzerinde kalışlarda altında hızlı seyredebilir. O yüzden ons altın tarafındaki arkadaşların da dikkatli bir şekilde ons altını takipte kalmaları gerekli. Evet. Gram altın. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altın takip eden arkadaşlar için burada önemli bir seviyemiz vardı ve buradaki önemli seviyemiz yukarı yönlü zorlanmaya başladı sevgili dostlarım. Burada 818 seviyesi gram altında önemli bir bölge. Bu 818 bölgesini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Çünkü 818 seviyesi buradaki gene bir filama hareketinin çalışması durumunu tetikleyebilir. Gram altın takip eden arkadaşlarımız da 818 seviyesine dikkat etsinler. Buradaki kopuşlarda bizlere gram altında bir 880 TL denemesini tekrardan başlatabilir. O yüzden 818 destek bölgesi bizler için önemli bir bölge olarak gram altında izlenmesi gereken alan olarak görülüyor. Ve gram altında da yön hala 818 üzerinde kalındıkça orada da büyük kopuşların başlayabileceğini göstermekte. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş tarafında büyük kopuş henüz başlamış değil. Burada
önemli olan bölge arkadaşlar, burası test edilmiş 24 seviyesi, gümüşün onsunda 24 seviyesi buradaki kopuşu başlatacak alan. Fakat henüz 24 dolar seviyesi üzerinde gümüşün ons tarafında bizler bir kapanış henüz göremedik. O yüzden gümüşün ons tarafında 22.90 önemli bir destek konumunda ve yukarıda da 24 dolar seviyesi bizler için kopuşun başlayacağı alanın gelmesi anlamı taşıyacaktır. Gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız mutlaka 24 dolar seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde bu kapanış olup olamayacağı yakından takip edilmeli. Sıkışma 24 dolarla 23 dolar arasında devam edeceği benzemekte. Fakat ilerleyen günlerde ben buradaki kopuşunda gümüşün onsunda yukarı yönlü tetikleneceği yönündeki düşüncem sabit. Buradaki çünkü 24 doların üstündeki hareketlerde ilk etapta 26 dolara gelen bir gümüş ons sizlerle birlikte takip etmeye başlayabiliriz. Gümüş gram. Evet, gümüş gramda 10-10 seviyesi önemli dedik ve bu 10-10 seviyesini sizlerle birlikte hala takipteyiz. Bu hafta itibariyle de geçerli olacak bir seviye bizler için 10-10 seviyesi. Yani bu 10-10 seviyesi üzerinde kaldıkça gümüşün gram tarafında tetiklenecek alan ilk etapta 11 TL civarına doğru gidecek bir gümüş gram olacaktır ve bu gümüş gramı da sizlerle birlikte takipte kalacağız. Rusya, Ukrayna. Bu altın ve gümüş tarafında çok önemli. Rusya ve Ukrayna'dan gelecek haberleri sizlerle birlikte zaten takipteyiz. Bunun içinde bizlerin Rusya-Ukrayna gerginliği üzerinde altının yukarı yönlü, ons tarafındaki altın ve gümüşün yukarı yönlü hareketleri çok önemli olacak. Bu hareketlerle birlikte de Fed'in bu akşamki tutanaklarındaki şahin açıklamalarla birlikte dolar tarafında da bir kıpırdanma beklentilerimiz var. Kısada gram bazlı altın ve gram bazlı gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği düşüncemiz devam etmekte sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, bu yayınımızı inşallah beğenmişsinizdir. Yayınımız hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız da bizi çok memnun edersiniz. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.